Merhabalar sevgili öğrencilerim, dersimize hoş geldiniz. Sizleri kalplerle karşılıyorum. Bugünkü dersimiz, bugünkü konumuz nedir? Bugün konumuz tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Önce tam sayıları hatırlayarak başlamak istiyorum. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Şimdi öncelikle tam sayıları bir hatırlayalım. Çocuklar, tam sayılar neydi? Önce sayı doğrusunu hatırlayalım. Olur mu? Sayı doğrusunu da çok net bir şekilde görebiliriz. Çünkü bir sayı doğrumuz vardı. Parmak çocuğumuz sayı doğrumuzu çizdi. Şimdi sayı doğrumuzda şöyle bir başlangıç noktamız var, 0. 0 illaki ortada olacak diye bir şey yok. Sağda da olabilir, solda da olabilir, hiç fark etmez. Siz nereye koyarsanız, çünkü bu bir doğrudur ve sonsuza kadar uzanır. Biz burada ortada alıyoruz ki hani sağındakilerin işte pozitif, solundakilerin negatif olduğunu daha böyle net bir şekilde görün diye. Yoksa ortada olmak zorunda değil. Sorularda farklı yerlerde 0 olursa şaşırmayınız. Tamam mı? 0 neydi? Başlangıç noktası. Başlangıç noktası. Evet. Peki 0'ın sağında olanlar neydi? 0'ın sağındakiler pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar. Solundakiler, solunda kalanlardan negatif tam sayılar. Negatif tam sayılar. Şimdi pozitif tam sayılar bizim bildiğimiz normal sayılardı. Ne bunlar? 1, 2, 3. Başlarına artı da ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. Artı 4, artı 5 diye sonsuza kadar gidiyordu. Negatifler önlerinde eksi olanlar. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye ne yapacak? Bu da sonsuza kadar devam edecek. Negatif tarafa gittikçe ne olur? Sayımız küçülür. Pozitif tarafa, sağ tarafa gittikçe de sayımız büyür. Anlaştık mı? Peki 0 negatif midir, pozitif midir? Haydi söyleyin bana. Hiçbirisidir. 0 nötr bir sayıdır. Nötr. Pozitif ya da negatif değildir. Tamam mı? Bu konuda da anlaştık. Güzel. Tam sayıları da bu şekilde ne yapmış olduk? Hatırlamış olduk. Haydi devam edelim. Şimdi bir de sayma pullarını tanıyacağız sizle beraber. Peki sayma pullarını neden tanıyoruz? Çünkü sayma pulları ile alakalı sorular geliyor, işlemler geliyor. Sayma pullarımız şu şekilde. Bir tane artı pulumuz var, bir de eksi pulumuz. Artı pul dediğimiz artı 1'i ifade eder. Eksi pul dediğimizde eksi 1'i ifade eder. Bunlar birer düşman askeri gibi düşünebiliriz. Düşman askerleri ne yapar? Savaşırlar. Bizim artı ile eksi de ne yapacak? Savaşacaklar. Peki nasıl savaştıracağız? Onları da şimdi işlemlerde göreceğiz. Haydi geçelim neye? Tam sayılarla toplama işlemine geçiş yapıyoruz. Artık dersin eğlenceli kısımları başlıyor sevgili öğrencilerim. Şimdi ne yapacağız? Tam sayılarla toplama işlemini öğreneceğiz. Gerçekten eğlencelidir. Önce sayma pullarıyla yapmayı öğreneceğiz. Ondan sonra modelleyeceğiz. Daha sonra sayı doğrusunu göstereceğiz. Normal işlemler yapacağız. Gayet keyifli, gayet tatlıdır. Haydi başlayalım. Evet, önce bizden ne istiyor? Bu işlemi diyor, bu toplama işlemini sayma pulları ile yapın. Pekala. Öncelikle ne var? Artı 1. O zaman bir tane pulumuz lazım. Sonra artı 2 var. Bakın, o zaman 2 tane pul daha lazım. Bunların hepsini topladığınızda ne olur? Topladık. 3 tane pulunuz olur. Yani artı 3 mü olur? Evet. Zaten bunu bilmiyor musunuz? Artı 1 normal 1'dir. Artı 2 normal 2'dir. 1 ile 2'yi topladınız 3. Aynen. Bir şey değişmiyor. Hadi geçelim. Şimdi geldik eksililere. Evet. Eksi 2 artı eksi 3 işlemini sayma pulları ile yapınız demiş. Pekala yapalım. Şimdi eksi 2. 2 tane eksi pulumuz lazım. Sonra eksi 3. 3 tane de eksi pulumuz lazım. Bunların hepsini topladığımızda ne olur peki çocuklar? 5 tane eksi pulumuz. Yani cevabınız eksi 5 mi? Evet. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebilir misiniz? Eksi 2 ile eksi 3'ün toplamı eksi 5'tir. Evet söylersiniz. 2 tane eksiliği toplamak kolaymış demek ki. Başka örnekler de verelim. Mesela eksi 8 ile eksi 10'u toplayın. Aynı mantık. O zaman eksi 8 ile eksi 10'u topladım ne oldu? Eksi 18 oldu. Devam ediyorum. Eksi 5 ile eksi 7'yi toplayalım. Topladık. Eksi 12. Eksi 12 tane pulunuz var demektir. Devam edelim. Eksi 1 ile 0'ı toplayalım. 0 herhangi bir şey miydi? Hayır. Eksi 1 bir tane eksi pul demektir. O zaman eksi 1'dir. Cevap. Tamam. Bunlar da böyle değişik değişik bir sürü örneğimiz olmuş olsun. Evet devam edelim. Peki. 2
İkisi de artı olduğunu da anladık. Gayet rahat bir şekilde toplayabiliyoruz. İkisi de eksi olduğunu da anladık. Gayet rahat bir şekilde toplayabiliyoruz. Peki biri artı biri eksi olursa ne yapacağız? İşte göreceğiz şimdi. Şimdi eksi 4 ile artı 2 işlemini sayma pulları ile yapınız demiş bize. Eksi 4 ile artı 2 işlemini. Eksi 4'ü çağıralım. Çağırdık. 4 tane eksi pulumuz var. Artı bunlar neydi? Düşman askerleri. Askerleri mevzilere yerleştirdik. Sonra artıları davet ediyoruz. Bir tane artı pul, bir tane daha artı pul. Bu da diğer askerimiz. Geldi. Şimdi çocuklar ne dedik? Eksilerle artılar savaşırlar. O zaman bu askerle bu asker savaşacak mı? Evet. Sonra bu askerle şu karşısındaki asker savaşacak mı? Birebir savaşıyorlar bu arada. O da savaştı. Geriye ne kaldı? 2 tane eksinin askeri kaldı. Yani cevap ne oldu? Eksi 2 oldu mu? Oldu. Başardık. Yani şuraya işlemimizi şöyle bir daha yazdığımızda. Eksi 4 ile artı 2'nin toplamına ne dersiniz? Eksi 2 dersiniz. Peki hocam bu her zaman böyle biz pul falan koyamayız diyeceksiniz eminim. Bu pullar sadece görselleştirmek içindi. Peki biz bunları toplarken nasıl toplayacağız diyeceksiniz. Eğer çocuklar birisi eksi birisi artı ise aslında birbirinden çıkartıyorsunuz. Eksi 4 artı 2. Birbirinden çıkarttınız 2. Peki işaret ne olacak? İşaret sayısı büyük olanın işareti. Yani eksi 4 değil. Hani tam sayısı olarak düşünmeyeceksiniz. 4 daha büyük ya. 4'ün işareti olacak. O zaman eksi 2 olacak. Birkaç tane daha yapalım. Mesela eksi 8 ile neyi toplayalım? Artı 1'i. Eksi 8 ile artı 1'i toplarken ne olacak? Buradaki eksi 8'in içindeki bir tane eksi pulla buradaki bir tane artı pul savaşacak. Onlar gitti. Burada ne kaldı? Eksi 7. Eksi 7 tane pulunuz kalmış oldu. Ama ne demiştik? Birisi eksi birisi artı olduğunda çıkartırız. Yani 8'den 1'i çıkartırız. Ne olur? 7. İşaret ne olacak? 8 birden daha büyük olduğu için işareti olacak. Eksi. Ama normalde tabii ki eksi 8 artı 1'den daha küçüktür. Buna bakmıyoruz. Sadece sayı olarak 8'e bakıyoruz. İşaretsiz bir şekilde, tamam mı? Bunun böyle altını çizeyim. İşaretsiz bir şekilde. Bir tane daha örnek yapalım. Ne olsun? Artı 10 ile eksi 3'ü toplayalım. Artı 10 eksi 3'ü toplarken ne olur? Artı 10'un 3 tane artı puluyla eksinin 3 tane eksi pulu ne yapar? Savaşırlar. Burada ne kaldı? Artı 7 kalır. 7 tane pulumuz kalır. Pul olarak zihnimizde düşündüğümüzde. Ama ne diyoruz? İkisi farklı işaretliyse ve toplanıyorsa 10'dan 3'ü çıkarttım. 7. Bunlar farklı işaretli. Hangisinin işareti ağır basacak? Onun. Artı. O zaman artı 7 oldu cevabımız. Tamam. Devam edelim. Başka sorularımız da var. Bunları böyle daha güzel bir şekilde zihnimize oturtacağız. Hiç merak etmeyin. Geldik buraya. Şimdi bize diyor ki aşağıda sayma pulları ile modellenen tam sayıları bulunuz. Pekala. Evet, askerlerimizi de göreve çağıralım bence. Hemen mevzilere yerleştiriyorum askerlerimizi. Şimdi söyleyin bana, böyle sayma pulları ile verilmiş. Artı ile eksi hop gitti. Artı ile eksi hop savaştı. Artı ile eksi savaştı. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey. 0. Demek ki buradan bu modellenen şeyi bulabilir miyiz? İşlemi buluruz. Ne oldu? Artı 3 vardı. Artı 3 ile neyi topladım ben? Eksi 3'ü topladım. Artı 3 ile eksi 3'ü toplayınca da ne buldum? 0. Neden? Bunlar birbirleriyle savaştılar çünkü. Ya da ne diyebilirsiniz? Birbirinden çıkartıyorduk değil mi? 3'ten 3'ü çıkarttınız ne olur? 0 olur. Gitti. Geldik buradakine. Artık askerleri zihnimize canlandıralım. Burada ne var şimdi buradaki işlemde? Artı 3 var. Artı ne var burada? Eksi 5. Artı 3 ile eksi 5'i topluyorum. Bunlar zıt işaretli olduğu için ne yapacağız? Zıt işaretli olduğu için birbirinden çıkartacağız. Yani ne oldu? 2. Hangisinin işareti 5 sayı olarak daha büyük olduğu için işaretsiz düşündüğümüzde eksi 2 olacak. Ya da asker olarak düşüneceksiniz. Artı eksi gitti, artı eksi gitti, artı eksi gitti. Ne kaldı geriye? Eksi 2 kaldı. Bu arada çocuklar buradaki artılı eksili şunlara bir tane artı bir tane eksi olursa bunlara 0 çifti de diyoruz. 0 çifti. 0 çifti. Bunlar birbirlerini ne yapıyorlar biliyor musunuz? Nötrlüyorlar. Nötr ne demekti? 0 demekti. 0 çifti buradan gelir zaten. Ne yaptı birbirlerini? Sıfırladı. Artı ile eksi birbirini sıfırladı. Tamam. Evet, hadi devam edelim.
Aşağıdaki işlemleri sayma pullarıyla modelleyerek yapınız demiş. Haydi yapalım, artık sayma pullarını ne yapacağız? Kendimiz çizeceğiz. Evet. Şöyle. Ne yapacağım? Eksi 5. Yani 5 tane eksi pula mı ihtiyacım var? Evet. 5 tane eksi pulumu çiziyorum buraya. 7 tane de artı pula ihtiyacım var. 1. Bu çok küçük oldu. Artıyı sıkıştıramam içine. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ne kadar darmadağınık oldular. Neyse. Şimdi bunları modelleyerek yaptığımızda sonuç ne olur? Bir eksiyle bir artı ne yapıyordu? Birbirlerini sıfırlıyorlardı. Yani eksi birden artı 1'i ne yapıyorsunuz? Birden 1 çıktı, 0. Sıfırladı ya da düşman askerleri birbirini yok etti. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Geriye ne kaldı? Artı 2 kaldı. Sayma pullarıyla modellemiş olduk mu? Evet. Sonucu da şu şekilde verir. Şurada da sonuç ekranımızı şöyle yazalım. 2 tane artı pul olarak gösterir. Tamam. Bunu normal işlem olarak yapalım. İkisi ters işaretli olduğu için birinden diğerini çıkartıyorum. Büyük olandan küçük olan. 7'den 5'i çıkarttım. 2. Hangisinin işareti öne gelecek? Artı. Artı 2. Tamam. Bakın artı 2. Devam ediyorum. Geldik buraya. Eksi 2 demiş. 2 tane eksi pul. Eksi 9 demiş. 9 tane eksi pul. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunları ne yapın demiş? Toplayın. Hepsi aynı işaretli mi? Evet. Yani birbirleriyle savaşacak bir şeyleri yok. Aynı taraftalar. O zaman hepsini topladığımda sonuç ne olur? 11 tane eksi pul olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cevap ne oldu? Eksi 11. Tamam. İkisi zaten aynı işaretli olduğunda ne yapıyorduk? Topluyorduk. 2 ile 9'u topladık, 11. Başına ne yerleştiriyoruz? İşaretini, yani eksi 11. Tamam. Devam ediyorum. Geldik buraya. Artı 6, eksi 10. 6 tane artı pula ihtiyacım var. Hemen çiziyorum. Sonra artı eksi 10 demiş. Hemen eksi 10'larımızı da yazalım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, hepsini yazdık. Bunları ne yapmamızı istemiş? Toplamamızı istemiş. O zaman toplamamızı istiyorsa ne yapacağız? Tabii ki toplayacağız. Peki artılarla eksiler birbirlerini yok ederler mi? Evet. Şuradaki artılar ve eksiler birbirlerini yok ettiklerinde geriye ne kalır çocuklar? Eksi 4 tane pulumuz kalır. Yani cevap ne olur? Eksi 4. Normal işlem olarak yapalım. 10'dan 6'yı çıkarttık, 4. Onun işareti daha büyük olduğu için eksi 4. Tamam. İşte bu kadardı. Şöyle sayma pullarıyla gösterdiğimiz yerlerde bunları işlem için gösterdik. Ama tabii ki sorularda ne olmaz? Üzerlerinde böyle çizgi falan olmaz. Bunları silelim, çizgilerimizi, kafa karışıklığı olmasın. Bunlar sadece birbirlerini yok ettiklerini göstermek için de bunları şöyle kaldırıyoruz. Evet, böyle çizik falan olmayacak. Oraya bir tane daha ekleyeceğiz. Sonra çocuklar bir de şöyle gösterilir. İçeriye ne bu? Toplama olduğu için bunları ne yapıyoruz? İlk başta eksi 5 vardı. Şunların geri kalanı şu şekilde okla içeriye geldiği gösterilir. Yani toplama yaptığımız gösterilir. Aynı şekilde burada da şuradaki eksi 9'un ne olduğu sonradan eklendiği bu şekilde sorularda gösterilir. Zaten sorularımız var, hiç merak etmeyin. Şurada bir tane daha eksimiz vardı. Bunun da ne olacak? Şöyle içeriye geldiği gösterecek. Peki çıkarma işlemi olsaydı ne olurdu? O zaman da dışarıya çıktığını gösterirdik. Hadi sorumuza bakalım. Bakın buradaki sorumuzda gayet rahat bir şekilde görünüyor. Bize diyor ki işlemi aşağıdaki gibi sayma pulları ile modelleniyor. X artı Y kaçtır? Şimdi canlarım, ciğerlerim, tatlı öğrencilerim. Öncelikle ne var burada? Artı 3. Bakın içeriye gelen bir şey var. İçeriye gelen bir şey varsa bu nedir? Artıdır. Artı demektir. Ne gelmiş? Eksi 2. Bu mu demek? Artı 3 ile eksi 2'nin toplamı. Evet. Peki. Sonra artı 3 ile eksi 2'yi topluyoruz. Şurada işlemlerimiz yapılıyor. O işlemi de göstereceğim şimdi size. Sonuç ne olmuş? Sonuç artı 1. Sonuç artı 1. Yani işlem şu mu aslında? Artı 3 ile eksi 2'nin toplamı eşittir neye? Artı 1'e. O zaman buna mı eşitleyeceğiz bunu? Artı 3 ile
eksi 2'nin toplamı eşittir artı 1 diyeceğiz. Çocuklar bakın artı 3 eşleşti mi? Eşleşti. Artı eşleşti mi? Evet. O zaman x ne ile eşleşir? Eksi 2 ile. X'e eşleştirdik. X eksi 2'ymiş. Y ne ile eşleşir? Y de artı 1 ile eşleşir. Artı 1 ile. O zaman sizden ne istiyor? Eksi 2 ile artı 1'in toplamını istiyor aslında. Eksi 2 ile artı 1'i topladığınız ne olur? Eksi 1. Nasıl yapıyorduk? Ters işaretli oldukları için 2'den 1'i çıkarttım. 1. 2'nin işareti başa geldi. Eksi 1 olarak karşımıza çıktı. Şimdi hocam buradaki işlem ne? Buradaki işlemde biraz önceki dedik ya, bunlar ne yaparlar? Birbirlerini yok ederler. Yani artılarla eksilerin yok etmesi. Geriye ne kalır? Artı 1 kalır. Tamam. Bu da buydu. Evet. Hadi devam edelim bakalım. Artık nereye geldik? Tam sayılarda toplama işleminin sayı doğrusu üzerinde yapılmasına. Hadi yapalım. Bir tane sayı doğrumuzu çiziyoruz. Çizdik. Ay yoruldum. Şimdi çocuklar. Öncelikle toplama işlemi, çıkarma işlemi ne yaparsanız yapın sıfırdan. Yani başlangıç noktasından başlarsınız. Boşuna başlangıç noktası değil adı. Eksi 2 demiş. Yani eksi yönde 2 birim mi ilerle demiş. Evet bakın eksi 1, eksi 2. Eksi yönde 2 birim ilerledik. Bu yön belirtir. Eksi yönde 2 birim demektir. Sonra diyor eksi yönde 1 birim daha ilerle. Eksi yönde 1 birim daha ilerlersem nereye gelirim? Eksi 3'e. Sonra diyor artı yönde 7 birim. Artı yön ne demek? Artı yön sağ yöne doğru yönelmek demek. O zaman artı yönde 7 birim gideceğim. Demek ki artılara kadar bir geçiş yapacağım. Şuralara şöyle birazcık yazayım. Şimdi çocuklar eksi 3'teyim. Artı yönde 7 birim gidiyorum. Bakın artı yönde 7 birim gittiğinizde şuraya kadar gelirsiniz. Sayın bakın 1. Aralıkları sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim geldiniz. Şimdi sayı doğrusunun üzerine gösterdi ki bunun bir de sonucunu göstermeniz lazım. Sonucu da şöyle alttan gösteririz genelde. Sıfırdan ne kadar uzaklaşmışsınız? Önemli olan odur. Sakın ha eksi 3'ten 4'e diye böyle sonuç o şekilde göstermeyin. Sıfırdan ne kadar uzaklaşmışsınız? 4 birim. Demek ki bunun cevabı neymiş? Artı yönde 4 birim. Bakın burası artı yön. Artı yönde 4 birim ne yapmışsınız? Uzaklaşmışsınız. Bakın önce ne yaptık? Sıfırdan eksi 2'ye yani eksi yönde 2 birim gittik. Sonra sıfırdan değil kaldığımız yerden eksi 2'den eksi 3'e eksi yönde 1 birim gittik. Sonra artı yönde 7 birim geldik. Ve cevabımız ne oldu? Artı yönde 4 birim oldu. Devam edelim. Bir sürü örneğimiz var. Hiç merak etmeyin. Hiç boşluk kalmayacak. Evet. Sıradaki sorularımız. Şimdi aşağıda verilen işlemleri sayı doğrusu üzerinde ne yapın diyor bize? Yapınız diyor. Haydi yapalım bakalım. Önce sayı doğrumuzu çizmekle işe başlayabiliriz. Nereye çizelim? Yanına çizelim. Şöyle sıfırı nereye yerleştirelim? Şuralara yerleştirelim mi? Sıfır diyelim. Güzel. Sonra eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10. Hepsini yerleştirmeye çalışacağım ama almayacak. Eksi 13, eksi 14. Şöyle ben uzatıyorum. Şuraya eksi 15 diyelim. Eksi 16, eksi 17, eksi 18. Hadi bir tane daha ekleyeyim. Eksi 19 yerim var nasılsa. Bu da artı gibi oldu. Eksi 19. Tamam. Şimdi başlıyorum işlemlere. Önce ne diyor size? Eksi yönde 8 birim git. Eksi yön sol yön. Demek ki eksi yönde 8 birim geldim. Eksi 8'e gelirim. Eksi yönde 8 birim. Sonra diyor eksi yönde 10 birim daha git. Eksi yönde 10 birim daha gidersem nereye gelirim? Eksi 18'e gelirim. 10 birim ilerledim. Şöyle yapalım. İkisinin toplamı yani sıfırdan ne kadar uzaklaştım ben? Eksi yönde 18 birim uzaklaştım. Bu ikisinin toplamı da gerçekten eksi 18 midir? Evet, eksi 18'dir. Şimdi bir alttakine bakalım. Bunu da farklı renklerle yapalım. Şöyle. Şöyle sıfırımızı yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye devam edelim. Önce diyor ki
Artı yönde 5 birim git. Pekala. Sıfırdan başladım. Artı yönde 5 birim gittim. Artı 5'e giderim. Şöyle artı 5. Sonra diyor eksi yönde 1 birim dön. Sakın ha sıfırdan şöyle eksiye falan geçiş yapmayın. Öyle bir şey değil. Kaldığınız yerden. Kaldığım yer burası. Eksi yönde 1 birimlik bir dönüş yaptım. Sıfırdan ne kadar uzaklaştım? Son bulunduğunuz noktayı işaretleyeceksiniz. Sıfırdan 4 birim uzaklaşmışım. Artı yönde 4 birim. Artı 5 ile eksi 1'i toplayın. Artı 4'tür gerçekten cevabı. Bakın artı 4. Tamam. Gayet de güzel ve kolaydı. Sizce nasıldı? Sizce de eminim kolaydır. Benim öğrencim her şeyi yaparlar. Güvenim tam. Şimdi çocuklar. Aşağıda verilen tam sayıların toplama işlemine göre terslerini bulunuz. Toplama işlemine göre tersi. Toplamanın kardeşi nedir? Çıkarmadır. O zaman toplama işlemine göre yani artıya göre tersi de nedir? Çıkarmadır yani eksidir. 15 nedir? Hiçbir şey yoksa önünde artıdır. Yani artı 15'tir. Şöyle kırmızıyla yapalım en iyisi. Daha güzel görünsün. Hiçbir şey yoksa artıdır. O zaman artı 15'in toplama işlemine göre tersi nedir? Eksidir. Yani eksi 15'tir. Bu da sorularda çıkıyor. O yüzden dikkat ediyoruz, tamam mı? İşaret değiştiriyorsunuz. Artı 2. Artı 2'nin toplama işlemine göre tersi eksi 2'dir. Peki eksi olursa eksinin 2 de artıdır haliyle. Eksi 8'in toplama işlemine göre tersi artı 8'dir. Eksi 99'un toplama işlemine göre tersi artı 99'dur. Tamam mı? Evet, bu kadardı. Şimdi nereye? Şimdi artık tam sayılarda çıkarma işlemine doğru yol alıyoruz. Hazır mısınız? Hazır olduğunuzu görüyorum. Hadi bakalım. Havai fişeklerle geçelim mi? Ne dersiniz? Size benden havai fişekler gelsin. Şöyle biraz moral motivasyon olsun sevgili öğrencilerime. Evet. Tam sayılarda çıkarma işlemi. Peki nasıl yapıyoruz bu çıkarma işlemini? Hemen bakalım. Önce neyle yapalım? Sayma pulları ile yapalım. Çocuklar, öncelikle bize eksi 4 demiş. Yani 4 tane eksi pula mı ihtiyacım var? Evet. Sonra demiş bu 4 tane eksi puldan ne yap? 2 tanesini dışarıya at. 2 tanesini dışarıya atıyoruz. Attık. Neden? Çünkü çıkarma işlemi. Arada eksi var. Artı olsaydı katardık. Çıkarttı. Geriye ne kaldı? Sadece 2 tane eksi pulumuz kaldı. Yani eksi 4'ten eksi 2'yi çıkarttığımda ne kalıyormuş? Eksi 2 kalıyormuş. Cevap neymiş? Bunun cevabı eksi 2'ymiş. Yani normal işlem olarak da yaptığınızda eksi 4 eksi 2 dediğinizde cevap eksi 2 çıkacak. Bunlarla alakalı güzel şeyler var. Biraz sonra vereceğim. Biraz şöyle ilerleyelim. Ondan sonra göstereceğim. Devam edelim. 7 eksi 3 işlemini sayma pulları ile yapalım. İşte geldik zor kısma. Şimdi 7 ne demek? Önde hiçbir şey yoksa artı demek. Şimdi çocuklar artı 7 var en başta elimizde. 3, 4, 5, 6, 7 hepsi böyle saçma sapan oldular ben çizince. Evet artı 7 elimizde. Sizden istiyor ki bunun içerisinden diyor eksi 3 çıkart. Bunun içinde eksi 3 var mı? Yok. Ne yapacağız? Eksi 3 ekleyeceğiz önce. Peki nasıl? Şöyle. Şimdi artı 7 burada yine olacak. Bu defa daha güzel çizeceğim sizin için. Yani 7 tane artı pulunuz var. Ama içinden böyle atacağımız 3 tane eksi pulumuz yok. Ne yapıyoruz? Sıfır çiftleri ekliyoruz buraya. Sıfır çiftleri. Bakın. Hop ekliyorum. Ne ekledim? Sıfır çifti. Sıfır çifti ne demek? Bir artı bir eksi. Yani birbirlerini nötrleyen şeyler ekliyorum aslında. Bakın bir tane artı, bir tane eksi. Bir tane artı, bir tane eksi. Bir tane artı, bir tane eksi. Bir artı ile bir eksinin toplamı. Yani şöyle 2 tanesinin toplamı. Neydi? Bu zaten sıfırdı. Sıfır neydi? Sıfır nötrdü. Nötr. Herhangi bir katkısı var mı buraya? Yok. Böyle bir şey ekliyorum buraya. Neden? Eksiler içinde bulunsun diye artık. Şimdi işlem buraya döndü. Yani hem böyle artılarım var hem eksilerim var. Şimdi artık bu şartlarda bu eksileri dışarı atabilir miyim? Evet atarım. Bakın. İşlemler şuna döndü. Önce dedik 7 tane artı pulumuz vardı. Diğerlerini de ekledik. 3 tane artı, 3 tane eksi olacak şekilde pullarımızı da ekledik. Artık çıkarma işlemini yapabiliriz. Nasıl yapacağız peki? Buradan eksi 3'ü hop fırlatıp atacağız dışarıya. Eksi 3'ü attık. Geriye içeride neler kaldı? Geriye içeride 7, 8, 9, 10.
10 tane artı pulum kaldı. 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşte bu kadar. Yani aslında size söylediği işlem, yani şu artı 7 ile eksi 3'ün çıkarma işlemi, artı 7'den eksi 3'ü çıkartırken sonuç ne oluyormuş? Artı 10 mu oluyormuş? Evet. Cevap artı 10 oluyormuş. Eğer diyoruz artı 7'nin içerisinde eksili bir şey yoksa buna neyini ekliyormuşsunuz? Sıfır çiftlerini ekliyor musunuz? Sıfır çiftlerini. Tamam mı? Bir artısını bir eksisini, bir artısını bir eksisini. Neden? Çünkü bir artı bir eksi ne oluyormuş? Sıfır oluyormuş. Zaten etkisiz eleman. Bu da böyle not olarak kalsın. Tamam. Böyle işlemler gördüğümüzde bunu yapacağız. Şimdi bir sonraki soruda da yapacağız hatta. Geçelim. Bakın eksi 8'den eksi 10'u çıkartacağım. Öncelikle bize ne diyor? Eksi 8. Hemen çizelim. Şöyle bir şeyim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bundan eksi 10 çıkartmamı istiyor. Elimde eksi 10 yok ki. Ne yapacağım? Biraz öncekilerden yapacağım. Eksi 10 olacak şekilde buralara sıfır çiftleri ekleyeceğim. Şimdi diyorum benim elimde zaten 8 tane eksi pul var. Ne yapıyorum? 2 tane daha eklersem 10 tane olmuş olurlar. O zaman diyorum buraya hemen bir ekleme yapalım önce. Çıkartmadan önce. Bir ekleme yapıyorum. 2 tane eksi pul ekliyorum. Eksi 10 olması için. Ama burayı bozmamak için de ne yapacağım? Bunu sıfır çiftiyle ekleyeceğim ki bozulmasın. Bunlar zaten sıfır. Şimdi ne oldu içerisi? Şimdi içerisi şuna döndü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane de burada eksi, bir de 2 tane de burada artımız var. Şimdi artık ne yapabilirim? Şimdi artık çıkarma işlemi yapabilirim bu işlemden. Ne çıkartacağım? Tabii ki eksi 10. Yani şuradaki eksilerin hepsini mi çıkartıp atıyorum? Evet. Geriye ne kalır çocuklar? Geriye 2 tane artı pulumuz kalır. 1, 2. 2 tane artı pulumuz elimizde kaldı. Tamam. İşte bu kadardı. Demek ki diyorum eksi 8 ile eksi 8'den eksi 10'u çıkartırsam eğer cevap ne oluyormuş? Artı 2 oluyormuş. Eksi 8'den eksi 10'u çıkartırsam cevabım, sonucum artı 2 oluyormuş. Tamam. İşte bu kadar. Devam edelim mi? Haydi edelim bakalım. Tam sayılarla çıkarma işlemi yaparken ne yapıyoruz? Şimdi biraz önce öğrendiklerimiz neydi? Böyle biraz daha işte pullarla vesaire. Hepsini pullarla yapabilir miyiz? Mümkün değil. Hepsini pullarla çizip gösteremeyiz. O zaman bunların püf noktalarını öğrenmemiz lazım. Püf noktası da burada. Şimdi çocuklar tam sayılarda çıkarma işlemi yapılırken aradaki çıkarma işlemini biz aslında bazı yöntemlerle şuradaki çıkarma işlemine toplama işlemine dönüştürüyoruz. Sonra toplama işlemi olarak yapıyoruz. Kolay yoldan. Bunda da şu şekilde. Bakın. Diyoruz ki buradaki eksi ile eksi yan yana gelirse artı olurlar. Eksi ile eksi yan yana geldi. Ne oldu? Artı artı oldu. Eksi eksi yan yana gelirse ne oluyormuş? Artı oluyormuş. Demek ki eksi ile eksi yan yana getirdim. Artı oldu. Yani burası aslında şöyle mi oldu artık? Eksi 5 artı artı 2. Eksi 5 artı 2'yi toplarsam ne oluyordu? İkisi ters işaretli olduğu için 3 olur. Başına eksi. Eksi 3. Tamam. Geldik buraya. Yine eksi eksi yan yana gelmiş. O zaman ne olacak? Artı artı. Yani işlem ne oldu? 13 artı artı 9 oldu. 13 ile 9'u topladınız. 22. Yani artı 22. Önünde hiçbir şey yoksa artıdır. Şimdi 1'e eksi 1'e artıysa ne yapacağız hocam? İşte burada şunu yapacağız. Yer değişikliği. Eksi ile artıyı yer değiştireceksiniz. Yani eksi 7 artı eksi 4 diyeceksiniz. Eksi 7 ile eksi 4'ü toplamam kolay mı? Kolay. Topladım. Eksi 11 yapar. 7 ile 4'ü topladım 11. İkisi de eksi olduğu için eksi 11. Buraya geldim. Eksi ile eksi. O zaman ne yapacağım? Artı olacak. Artı 6 ile artı 5'in toplamı nedir? Artı 11'dir. O zaman ne yapıyormuşum? Eksi ile eksi yan yana geldiğinde artı artı oluyormuş.
Eksiyle artı yan yana geldiğinde ne oluyormuş? Yer değişikliği yapıyormuşum. Tamam mı? İkisini yer değiştiriyormuşum. Bu şekilde toplama işlemine dönüştürüyormuşum. Evet, bu çok önemliydi. Çok 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 önemli. Hayat kurtarır. Hep kullanacağız. O yüzden lütfen dikkat edelim. Evet canlarım. Artık sayı doğrusu üzerinde göstereyim mi çıkarma işlemini? Hadi geçelim. Şimdi çocuklar, çıkarma işlemini sayı doğrusu üzerinde gösterirken tabii ki bir sayı doğrusuna ihtiyacımız var haliyle. Sayı doğrumuzu çizdik. Peki burada çıkarma işlemini gösterirken ne yapacağız? Yine toplamaya çevireceğiz. Nasıl çeviriyorduk? Eksi ile artı yan yana gelmiş diyorduk. Yer değiştiriyoruz. Eksi 3 ortaya artı geldi. Eksi 6. Yani aslında ben tam sayılarda çıkarma işlemimi yapıyorum değil. Çıkarmayı neye çeviriyorum? Toplamaya çeviriyorum. Sonra toplama işlemi olarak gösteriyorum. Hadi gelin gösterelim. Sıfırdan başlayacağız. Sıfırı şuralara bir yere konduralım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9. Şöyle buralarda boş kalmasın. 1, 2, 3 diye devam edelim. Bunların hepsi eşit aralıklı bu arada. Burada öyle göründüğüne bakmayın ama eşittir normalde. Şimdi eksi 3 yani size diyor ki sıfırdan başla. Eksi yönde 3 birim git. Harika. Artıya çevirdiğimiz için artık. Eksi yönde 6 birim daha git. Eksi yönde 6 birim daha gidiyorum. Sıfırdan ne kadar uzaklaştığımı gösteriyorum. Şöyle alttan gösterilir bu. Yani sorularda böyle alttan bir şey görürseniz bu nedir? Bu sonuçtur. Eksi 9. Şunu da göstereyim. Eksi yönde 3 birim, eksi yönde 6 birim. Tamam mı? Bunların ikisinin de zaten toplamı nedir? Eksi 9'dur. Bakın sonuç ne oldu? Eksi 9 oldu. Tamam. Ne yapıyormuşuz? Eksiyi artıya çeviriyormuşuz. Aradakini çıkarmayı toplamaya çevirdik ve hop kolayca yaptık. Bir soru daha yapalım canlarım. Yine bir sayı doğrusuna ihtiyacımız var. Sayı doğrumuzu çiziyoruz. Şimdi sayı doğrumuzu çizdik. Öncelikle ben burada bakıyorum. Eksi eksi yan yana gelmiş. Ne yapıyorduk? Artı yapıyorduk tabii ki. Artı yaptık. Şimdi burada göstereceğim. Hadi bakalım sıfırı yerleştirdim. 1, 2, 3, 4 dedim. Şuradan eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diyelim. Öncelikle bize diyor ki eksi yönde 2 birim git. Eksi yönde 2 birim ilerledim. Sonra diyor artı yönde 3 birim. Artı yön ters yöndür şu taraf. Artı yönde 3 birim gittim. Sıfırdan ne kadar uzaklaştım? Son raddede sıfırdan 1 birim. Hangi yönde 1 birim? Artı yönde 1 birim uzaklaştım. Bunun cevabı ne oldu? Artı 1 oldu. Tamam. İşte bu kadardı. Eksi eksi yan yana gelince de ne oluyormuş? Artı oluyormuş. Demek ki sayı doğrusuna gösterirken de bunu neye çeviriyormuşuz? Artıya çeviriyormuşuz. Devam edelim. Şimdi geldik. Sayı doğrusuna yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hadi bakalım. Şimdi sıfırdan 2'ye geçmiş. Yani bu aslında şu mudur? Artı yönde 2 birim mi gitmiş? Evet. Sonra diğer tarafa dönmüş. Yani eksi yönde gitmiş. Kaç birim gitmiş? Hemen hesaplayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim gitmiş. Eksi yönde 5 birim. Sakın ha eksi yönde 3 birim falan demeyin. Kaldığınız yerden kaç birim ilerlediğiniz önemlidir. Sonra sonuç ne olmuş? Sonuçta eksi yönde 3 birim olmuş. Şimdi şıklara bakıyorum. Artı yönde 2 birim olmalı. 2 de diyebilir, artı 2 de diyebilir. Hiç fark etmez. Artı yönde 2 birimimiz olmalı. Bir de eksi yönde 5 birimimiz olmalı. Yani işlemimiz şu. Artı yönde 2 birim, artı eksi yönde 5 birim. Tamam. Bu bizim işlemimiz. Sonucumuz da ne? Eksi 3. Peki şöyle deseydi de olur muydu? Artı yönde 2 birim, eksi artı 5. Olur muydu? Yer değiştirmiş olur. Bu ikisi de kabulümüz. Bunun da cevabı eksi 3'tür. Yani çıkarma işlemi olarak da bunu ne yapabilirdi? Gösterebilirdi. Şıklarda bu da olabilirdi. Ama şıklarda ne var? Artı 2 artı eksi 5 bizi yormamış. O yüzden canımızsın diyoruz. Bunları da toplayalım. Gerçekten sonuç eksi 3 olmadığı için bunlar da olmayacaktır. Eksi 3 ile artı 2'yi toplayın. Eksi 1. Artı 2 eksi eksi 3. Nedir bu? Eksi eksi artıdır. Cevap artı 5. Eksi ile artı yan yana gelmiş. Yer değiştiriyorum. Yani eksi 3 artı eksi 2'dir. Ne olur sonuç? Eksi 5 olur. Bakın sonuçları zaten bunlarla uyumlu değil. Bunun sonucuna bakın. Eksi 3'tür. Tamam. Artı yönde 2 birim. Eksi yönde 5 birim. Topladık. Eksi yönde 3 birim ilerlemiş olduk. Evet.
Devam ediyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş bize. Harika, bir sürü böyle işlem yapacağız ki işlem kabiliyetimizi ne yapalım, geliştirelim. Bunlar toplama işlemi. Yani işimiz çok kolay. Başka sayfada çıkarma işlemleri de var. O yüzden kıymetini bilelim bunun. Şimdi eksi 2 ile eksi 3'ü topladım. İkisi de negatif olduğu için ne oldu? Eksi 5. Sonra eksi 5 ile eksi 5'i topluyorum. Ne olur? Eksi 10. Hepsi aynı işaretliyse toplarsınız. Hiç sıkıntı yok. Ama farklı işaretliyse biri artı 6, biri eksi 1. Askerler savaştı. Ne kaldı? Artı 5. Neden? 6'dan 1'i çıkarttım, 5. Bu daha büyük olduğu için artı 5. Artı 5'i 0'ı topladım. 0 nötrdür. O zaman yine artı 5 olarak cevabımı bulurum. Devam ediyorum. Artı 2 ile artı 4'ü topladım. Artı 6. Sonra artı 6 ile eksi 10'u toplamamı istiyor. 10'dan 6'yı çıkarttım. 4. Eksi 4. Tamam mı? Neden? 10 daha büyük çünkü. İşaretsiz düşündüğümüzde. Eksi 7 ile eksi 8'i topladım. Eksi 15. Sonra eksi 15 ile artı 2'yi topluyorum. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Farklı çığırlar açsın. İlla sırayla gitmek zorunda değilsiniz tabii ki. Bu ikisi de artı. O zaman bu ikisini toplarım önce. Artı 10. Sonra eksi 15 ile artı 10 toplarım. Daha kolay olur. Eksi 15 ile artı 10 topluyorum. Ne oldu? 15'ten 10'u çıkarttım. 5. Eksi 15. Yani 15 daha büyük olduğu için eksiyi başa kondurduk. Eksi 6 ile artı 6'yı topladım. 0 çifti. 0. Neden? Birbirlerine 6'dan 6 çıktı. 0. 0 ile eksi 2'yi topladım. Eksi 2. Geldik sıradakine. Eksi 14 ile 3'ü topluyorum. Eksi 11. Eksi 11 ile eksi 9'u topluyorum. Eksi 20. Neden? Bunlar ikisi de aynı işaretli çünkü. Evet. Gayet güzel. Hadi ilerleyelim. Daha çok sorumuz var. Şaka şaka. Son 6 soru. Buradakileri yapıp bitiriyoruz sonra. Hadi bakalım. Buralarda artık neler var? Bakın, çıkarma işlemleri var. Çıkarmayı neyi çeviriyoruz? Önce toplamaya çeviririz. Çıkarma yapmıyoruz. Eksi ile eksi yan yana geldi. Ne oldu? Artı artı. Burası artık artı artı. Tamam. Eksi ile eksi yan yana gelmiş. Artı artı. Gitti. Arası artı. Hiç sıkıntı yok. Eksi 0. Yani 0'ı çıkarttığınızda zaten bir şey olmayacağı için burada da herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Geldik buraya. Eksi ile eksi yan yana gelmiş. Artı artı. Şuraya not düşelim mi? Eksi eksi diyelim. Eksi eksi yan yana gelirse ne olur? Artı artı olur. Tamam. Şöyle okumuzu da gösterelim. Evet, peki. Arada eksi var, yanında artı var. Ne yapacağız? Hemen yer değiştiriyoruz. Şöyle onu da farklı renkle yapalım. Burası artı, içerisi eksi olacak. Şöyle. Artı 6 artı eksi 4 olacak artık. Sonra artı artı 15 olacak. Bunların hepsini düzenleyeceğiz birazdan. Evet, devam edelim. İşlemleri yapa yapa devam edelim mi? Böyle sadece şeyleri yazınca karışık olacak gibi hissettim yani. Hadi yapalım. Eksi 5 ile artı 9'u topladım. Neden? Eksi eksi yan yana geldiği için artı oldu. Eksi 5 ile artı 9'u topluyorum. Ters işaretli oldukları için aslında ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Ne olur? 9'dan 5 çıktı? 4. Hangisinin işareti? Artının. Yani artı 4. Şimdi artı 4 ile eksi 4'ü topluyorum. Artı 4 ile eksi 4'ü toplarsanız ne olur? Ters işaretli oldukları için 4'ten 4 çıktı? 0. Artı eksi hiçbir önemi yok. Zaten eşitler. O yüzden nötr. 0. Artı 7 ile artı 1'i topluyorum. Artı 8. Artı 8'den 0 çıkartıyorum. 8. Ya da artı 8. Hangisini demek isterseniz. Şimdi buraya geldik. Artı 6 ile eksi 4'ü topluyorum. Çocuklar, artı 6 ile eksi 4'ü topladığınızda ne olur? Artı 2. Artı 2 ile artı 15'i topladığınızda ne olur? Aşağıya yazdık, eksi eksi artı olduğu için. Artı 2 ile artı 15'i toplarsanız da artı 17 cevabını bulursunuz. Devam ediyorum. Eksi 3 ile eksi 4'ü topladım. Eksi 7. Sonra burada bir eksi var. Orada diyorum ki işaret değişecek. Hop, değiştiriyorum. Hatta şöyle değiştirelim. Yan tarafa tekrardan yazalım, olur mu? Daha güzel görünsün. Şöyle. İşlemlerimizi düzenleyip yan tarafa yazalım. Karışıklık olmasın. Şöyle artı ile eksiyi değiştireceğiz. Burada da eksi ile artı var. Burada artı koymamış ama bu artı 8'dir. O yüzden buradaki eksi ile artıyı da değiştireceksiniz. Artı eksi 8 diyeceksiniz. Yani böyle de verebilir. Bunun artı olduğunu unutmayın. Şöyle düzenlenmiş halde tekrardan yazıyorum. Eksi 3 artı eksi 4 artı eksi 5 artı eksi 8. Şimdi toplayın.
İçeridekilerin hepsi eksi oldu mu? Oldu. O zaman hepsini toplayabilirim. Eksi 3 ile eksi 4 topladım. Eksi 7. Eksi 7'ye eksi 5 ekliyorum. Eksi 12. Eksi 12 ile eksi 8'i topladım. Eksi 20. Anlaştık. Eksi 20. Devam ediyorum. Bakın burada yine artı ile ne yapacağız? Eksiyi yer değiştireceğiz. Haydi değiştirelim. Eksi 18 artı eksi 6 artı eksi 7. İçeridekilerin hepsi eksi. Toplayabilirim rahat bir şekilde. Eksi 18 ile eksi 6'yı topladım. Eksi 24. Eksi 24'e eksi 7 daha ekliyorum. Eksi 31. Devam ediyorum. Bakın. Artı eksi. Hop yer değiştiriyoruz. Artı eksi 3 olacak. Sonra eksi eksi ne olur? Artı artı olur. Hemen yazalım. Eksi 13 artı eksi 3 artı artı 8 artı 1. Artı 1 nedir? Artı 1'dir. Eksi 13 ile eksi 3'ü topluyorum. Eksi 16. Eksi 16 ile artı 8'i topluyorum. Ne bunlar? Ters işaretli. Birbirinden çıkartırım. 16'dan 8 çıktı. 8 kaldı. Hangisinin işareti? Eksi. Eksi 8. Eksi 8 ile artı 1'i topluyorum. Yine çıkartırım. Ne olur? 7. Hangisinin işareti? Eksinin. Eksi 7 olur. İşte bu kadardı. Ve dersin sonuna geldik. Haydi veda edelim. Ve dersimizin sonuna geldik sevgili öğrencilerim. Uzun bir dersti ama güzel bir dersti. Tam sayılarla toplama ve çıkarmayı öğrendiniz. Ama bir tık karışık bir derstir. Bazı yerlerde öğrencilerimiz genellikle karıştırır. Bu yüzden sizlerden ricam bu dersten hemen sonra şöyle bir 10-15 dakika mola verin. Ondan sonra 10-15 dakikada dersi şöyle bir tekrar edin en baştan. Olur mu? Sonra elinizde soru bankası, test kitabı ne varsa onlardaki soruları çözebilirsiniz. Çözmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde biz de bu konuyla alakalı sorular çözeceğiz. Hazır mısınız sorular çözmeye? Eminim hazırsınızdır. Hazır değilseniz o zamana kadar hemen şöyle en baştan bir tekrar edin ve hazır olun. Olur mu? Evet, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şöyle güzel öğrencilerime kalplerle veda edelim. Nerede kalplerimiz? İşte burada. Görüşmek üzere.